Zaman mekan kavramı üzerinde konuşuyorduk. Şimdi önce mekan nedir? Onu bir bakalım. Yani mekan nasıl alınıyor? Niye hayal olsun? Ve onun yerine ne koyabiliriz? Şimdi tabii milattan önceye gitmek lazım. Yani orada Aşıl kavramı var. Aşıl diye bir felsefeci var. O şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyelim 100 metrelik bir mesafe var. 100 metreye gitmek için önce 50 metreye gitmek lazım. 50 metreyi gittikten sonra kalan 50 metreye gideceksin. Ne kaldı? 25. 25 metre gideceksin. 12,5 ve sonsuza kadar böyle gitmen gerekiyor. Veyahut da bir kurbağa düşün. Tavşan var. Kurbağayı yakalayacak. Ama tavşan daha ileri gidecek. O oraya gidince o daha ileri gidecek ve yakalayamaz. Sonsuza kadar gider diyor. Ve adam aslında haklı. Eğer mekan ve zaman sonsuza kadar bölünürse böyle bir şey olamaz. Ama 1900 yıllarda mekanı sürekli kabul ettikleri zaman enerji problemi çıkıyor, sonsuz çıkıyor. Dolayısıyla bir çözümsüzlüğe iddia edilen şeyler, teoriler tıkanıyor. Dolayısıyla bir deneylerle ismini şu anda hatırlayamayacağım. Planck sabiti diye bir şey geliştirmek zorunda kalıyorlar. Yani minimum zaman ve mekanın sınırlı olduğu. 10 üzeri eksi 3, 33 de 10 üzeri eksi 3, 43 saniye arasında. Yani minimum zaman 10 üzeri eksi 43, minimum mekan eksi 10 üzeri eksi 33 metre. Dolayısıyla atomun yani atom 10 üzeri 20-15 civarında bir o kadar da indiğin zaman yani varlığın sonuna ulaşıyorsun. Ki tabii bu çekim kuvveti denen şeyle ilgisi yok. Yani çekim kuvveti varsa belki daha derine gidebilirsin ama manyetik kuvvet her şeyi algıladığımız için bize öyle geliyor. Mesela dokunmak olsun, beynimizde sinyal geliyor. Elektron, iletişim, internet ne varsa her şey manyetik kuvvete göre yorumluyor. Çünkü görme, dokunma vesaire. Sonra beynimizde elektrik sinyali geliyor, ona göre şekillendiriyoruz. Dolayısıyla 100 metre mesafesi koşma meselesi zaman kavramı dahil ettiği zaman bir anlamını yitiriyor. Çünkü 50 metreyi 10 saniyede koşuyorsan 100 metreyi 20 saniyede koşuyorsun. Tersi olduğu zaman nedir? Zamanla mekan aynı oranda azaldığı için bir şey olmuyor. Dolayısıyla bu türev kavramı çıkıyor süreklilikte, minimum ölçü vesaire. İşte bu gibi teknoloji dediğimiz o klasik mekanik onun üzerine inşa ediliyor. Eğik atış meselesi mesela açıklayamıyorlar. Eğik atış. Eğik atış meselesi. Ancak daha sonra işte çekim kuvveti bulunuyor, hareket denklemleri, kuvvet, momentum vesaire. Oradan açıklayabiliyorsun ve şu anda nedir? Bir obuz topu ki 40 kilometre eskiye göre hayal edilemeyecek bir mesele nokta atışı bile yapabiliyor. Yani bu formüller sayesinde. Dolayısıyla bir obuz topuna karşı yani eğer hava gücüyle yok edemiyorsan durdurman mümkün değil. Çünkü adam nokta atışı tak sana vuruyor. Yani mümkünatı yok öyle bir şey. Ama neyle oluyor? Bu tek sapla, bilgiyle sanki geleceği onu görüyormuş gibi. Şimdi bunu Kartezyen koordinat olarak mekanikte düşünelim. Yani mekan nedir? Derinlik var, ileri geri, sağ sol, yukarı aşağı yani 3 boyutlu. Dördüncü boyutu hayal edemiyor çünkü kavramsal olarak bir zaman boyutu eklemen lazım. O da hayal etmekle ancak olabilir. Ya da formüllerle, değişkenlerle. Ama Kartezyen dünyayı kutupsal dünya gibi düşünelim. Dünyayı mesela yani illa X, Y, Z değil de bir küre gibi düşünelim. Bir açılar var. Bir de R. Açıları frekans, birisinin frekans boy sayısını R kabul edelim. Dalga boyunu bir açı, frekansın miktarında bir açı düşünürsek 3 boyutlu bir mekan oluşur. Dolayısıyla bir şeye gerek kalmaz. Bir derinlik kavramı falan kısmen kaybolmuş olur. Tabii bu 3 boyutlu 4 boyutlu nasıl ayıklanır bu konuda bir ayrıca bir şey yapacağım bu videonun şeyini aşmasın. Tabii böyle yapmaktansa şey düşünmek lazım. Bu Planck mesafesiyle evren ne kadar pikselden oluşuyor? Yani bir ekran gibi düşünürsek. 10 üzeri eksi 3, 3 boyutlu. 10 üzeri bir de 10 üzeri 33. Evrende ışık hızı 13 milyar yıl. 10 da metreye böl. O da 10 üzeri 27 civarında topluyorsun. 10 üzeri 60.
3 boyutlu. 10 üzeri 80. Bir de zaman boyutu var. O da 10 üzeri 120 3 boyutlu. Yani 10 üzeri 400, 500 tane pikselden oluşan bir büyük evrenimizi olarak hayal edebiliriz. Ama tabii böyle hayal etmek REM düşüncesiyle, eski düşünceyle oluyor. Yani sinema çağından kalan düşünce. Yani sinema 20'den fazla film geçtiği zaman onu sürekli algılıyorsun. Sanki hareket ediyormuş gibi veya ışık yanıyor mesela. Işığın frekansı 50 MHz, yani sanki 50 kere titreşiyor ama biz onu sürekli lamba yanıyormuş gibi görüyoruz burada. Algı yanılgısı oluşuyor. Sihirbazlar da zaten ne yapıyor? Hızlı yaptıkları için göremiyoruz yani. Bir anda algılayamayınca sanki bir an mucize çıkmış gibi ortaya çıkıyor. Tabii bu mekan kavramı daha ileri de taşıyabiliriz mesela. Mekan nedir? Bir seçme kavramı gibi, 0-1 gibi alt uzaylarla da düşünebiliriz. O şekilde de bir tanımlama mümkün ama ona böyle yapmaktansa bir algoritma olarak, yani bir simülasyon olarak düşünmek lazım. Bir formül, bir eğitim formülü yazıyorsun. Bütün şeyi gösterebiliyorsun. Bir formülle bütün hareketi veyahut da basit bir kod yazarsın. Döngüsel olarak farklı yapılarla sonsuz değişik şey olur. Mesela pi sayısını bulan şey sonsuza kadar. E sayısı, kök 2 mesela. Kök 5. Kök 5 aslında çok ilginç bir sayı. Yani 5 vakit namazla da belki ilişkili olabilir o 5. Çünkü bütün her şey, evrendeki her şey şeye bağlı. Altın orana oluyor. Bütün güzellik kavramı da buna dayanıyor. Dolayısıyla kök 5 ile altın oranı ilişkisi 5 vakit namazla ilişkisi olabilir. O da ayrı bir konu. Yani derinleşebilirsin o konuda. Şimdi demek istediğim yani mekan beynimizde hayal ettiğimiz bir şey. Yani onun bir algoritmanın çalışması gibi bir algoritma ve onu sonsuza kadar çalıştırabiliyorsun. Yani değişik şekilde bilmem neler ve bu oyun şeylerinde çok kullanılan bir şey. Yani bir basit bir kod, algoritma veyahut da onu daha ileri düzeyde yani sayısal geometride bir veri olarak da düşünebilirsin. Basit veriden sonsuza giden bir yapı da inşa edilebilir. Dolayısıyla bir akış, bir kelime, bir cümle gibi, bir fiil gibi de düşünebiliriz. Bir mekan kavramını, yani bir an, zaman içermeyen, fark içermeyen şey. Çünkü fark, zaman kavramı ve olur. Bu da çok uzadı galiba. Bunu da keselim.